Kuveyt Türk sunar. ...16. yüzyıl Osmanlı denizcilerinden Piri Reis, Kitab-ı Bahriyesinde Doğu Afrika sahillerini de anlatır. Kıyı şeridindeki şehirleri ve adaları bir bir sayar, sıra Zanzibar'a geldiğinde buranın mis gibi amber koktuğundan bahseder. Piri Reis kokunun kaynağı olan ağacı aramaya başlar. Bulamayınca da ada halkından yardım ister. Adalılar ona böyle bir ağacın olmadığını ama kokunun kaynağının bir efsaneye dayandığını söyler. Efsane o ki Zanzibar yakınlarında üzerinde arıların yaşadığı ve kimsenin bilmediği bir ada vardır. Bu adadaki arılar ballarını insanlar yesin diye kayaların üzerine bırakır. Sıcaktan eriyerek denize akan bu ballar dalgalarla kıyıya ulaşır. İşte Zanzibarlılar da sahildeki güzel kokunun sebebinin bu ballar olduğuna inanmaktadır. Denizci İshak, Piri Reis'ten ve atalarının ona anlattığı efsaneden habersiz, okyanus esintisine karışan mis gibi Yasemin kokuları arasında balığa çıkıyor. Bakalım akşam bizim için yapacağı barbeküdeki nasibimiz oltasına vuracak mı? Bugünkü nasibimizle buradayım. Artık bu nasip mi, nasipsizlik mi bilemeyeceğim. Buranın yüzlerce balıkla dolu olduğu zamanları biliyorum. Nasibimize düşen bu oldu. Zaten burada en sevdiğim şeylerden bir tanesi de zamana hürmet. Ben o şekilde adlandırıyorum. Neden? Balıkçılar çıkıyorlar, saatlerce balık peşinde koşuyorlar. Geliyorlar ama tekneleri boş. Yine balıkçılar çıkıyorlar, saatlerce bekliyorlar. Burası yüzlerce balık. Ben soruyorum niye bugün balık yok dedikleri zaman da Allah nasibimize ne verdiyse o diyorlar her seferinde. Peki burada neler oluyor? Burası bir balık pazarı, canlı balık pazarı. Okyanusa yakın köylerin en büyük geçim kaynaklarından bir tanesi balıkçılık. Çocuklar doğduğu andan itibaren erkek çocuklar balıkla haşır neşir olup hepsi bir balıkçı adayı oluyor.
Şu anda gördüğünüz gibi burada deniz çekilmiş durumda. Deniz çekildiğinde de kadınların şenliği başlıyor. Neden? Kadınlar deniz kenarına vuran minik midyeler var. Lokal ismi çuvali. Bu çuvalileri toplayıp ondan derin dondurucularına atıyorlar ya da kendilerine bir öğün yapıyorlar. Evet, bugün aldığımız balık en güzel balıklardan bir tanesi. Queen fish deniyor. Yani işte okyanusun kraliçesi. Biz bu balıkla bugün şahane bir Swahili usulü balık çorbası yapacağız ve sonra onu afiyetle yiyeceğiz. Bugün pazarda taze balık bulabilmek için çok erken kalktık. Zanzibarlılar gibi balıkla kahvaltı yapacağız. Fakat hazırlamak ve pişirmek epey zaman alacak. Vakit gelene kadar zencefilli bir limonata içelim. Şef Kevser Çelikel, balık çorbasını pişireceğimiz Münira'nın evine doğru bisikletle yol alıyor. Köydeki çocuklar da her zamanki gibi ona eşlik ediyor. Balığımızı aldık ve balık çorbası yapmak üzere Münira'nın evine geldik. Münira benim çok sevdiğim, 6 yıldır tanıdığım, inanılmaz yetenekli ve becerikli bir insan. Bize şahane bir balık çorbası yapacağına eminim. Münira, some people say kingfish or queenfish. Same or different, you know? Different. Different. Yes. This one? This one we call nguru. Muguru. Nguru. Guru. Yes. Just guru. Nguru. Queen. Not king, yes. Okay. This is queen. The best, queen or king? King is. Münira'ya ismini sordum. Dedim ki bazıları queenfish diyor, bazıları kingfish diyor. Baktı bu guru. Guru or guru? Nguru. Guru. Swahili ismi guru. Bu queenfish dedi. Yani kraliçe balık. Hangisi daha güzel dedim. İkisi farklıymış. Kingfish, queenfish. Dedi ki kingfish en iyisi dedi. Biz ama şimdi queenfish yapacağız. Harika bir çorba olacağına eminim. Şimdi başlıyoruz. Starting. Okay. Balıklarımızı biz temizlettik mi? Şimdi küçük parçalara bölüyoruz. Balık şahane görünüyor. Tabii balıktan burada kadınlar ve erkekler hepsi gerçekten çok iyi anlıyorlar. Ve balığı çok güzel pişiriyorlar. Balık çorbasını aslında diğerlerini çok fazla kızartıyorlar. O yüzden balık çorbası hem daha sağlıklı hem daha lezzetli. Sabah kahvaltısında ekmekle tüketmeyi çok seviyorlarmış. Burada çorba kültürü yaygın. Tavuk, balık ve kırmızı etten çorbayı çok seviyorlar. Sabah kahvaltılarında tüketmeyi. Burası denize daha yakın. Tam deniz kıyısında Kızılkazı köyü. O yüzden balık çorbası çok daha fazla tüketiliyor. Tavuktan da etten de yapıyorlar. Gayet sade bir çorba. İçine herhangi bizim gibi bir terbiye katmıyorlar. Terbiye olayı sadece bizim kültürümüzde var, çorba kültürümüzde.
Diğer yerlerde hatta şey deniyor, clear soup. Yani hiçbir şey yok, sade işte et suyuna, tavuk suyuna çorba gibi. Biz birkaç baharat kullanacağız. Burada zencefil, sarımsak çok fazla kullanılıyor. Bir acı biber de kullanacak. This pepper name, Pili pili. pili pili ho ho or Pili pili ho ho. pili pili ho ho. Ho ho for hot. Yes, hot. Means ho ho. Yeah. Because very hot. Bir acı biber kullanacağız biz. İsmi pili pili ho ho. İnanılmaz acı. Onun acısını size şöyle anlatabilirim. Ben bir kere bir işlem yapmıştım onunla, menemene koydum. Ve sonra maalesef elimi yüzüme götürme gafletinde bulundum, gözüme 2 saat geçici körlük yaşadım. Aynı zamanda acı. Okay, now Nini. Cumin. Kimyon kullanacağız. I don't know. You can use cumin. Yes, you can use because some of fish it have like smelling, tomato smelling. So we use cumin, garlic. Kimyon, sarımsak ve zencefil kullanacağız. Bu hoş bir koku ve aroma veriyor dedi. Hatta eğer balıkta dedi bizim istemediğimiz bir koku oluştuysa bunu engellemek için de kullanıyoruz dedi. Böyle bir masala hazırlıyoruz. Masala biliyorsunuz baharat karışımlarına deniyor. Evet, karıştırdık. Şimdi bunları kimyon, sarımsak ve zencefili karıştırdık. Şimdi bunu suyla da çalkalayacağız. Balıklarımızın üzerine döktük. Oh. Suyumuzu döküyoruz. Natoşa? Inatosh. Şimdi kaynamaya koyuyoruz çorbamızı. Okey. Bu arada üzerindeki kıyafeti görüyorsunuz. Balık pazarından geldim. Münira'nın üstünde gördüm. Ben de dedim senin gibi olmak istiyorum. Yemek pişirirken bir örnek olalım dedim. Münira bana bunları giydirdi. Bunların ismi kanga. 2 parça halinde satılıyor. Bunları her gün kullanıyoruz ve giyiyoruz dedi. Giysilerin üzerine böyle atıyorlar. Şey vardır, benim babaannem böyle atka ya da atkı derdi. Hemen böyle kapısının arkasında böyle atacak bir şey bulunurdu. Dışarıya çıkarken tak diye böyle başına takı verirdi. Aslında biraz mantık ona benziyor. Okey, now No, dimo. Küçük limonlar, Swahilice adı dimo. Şimdi onları cutting round After- round or No, we squeeze on. just This, squeeze. yes. Suyunu kullanacağız sadece. Kabuğunu kullanmayacağız. Çorbanın baharatlarının ikinci kısmında şey var. Önce sarımsak, zencefil ve kimyon koymuştuk hatırlarsanız. Kaynamaya başlayınca tuzunu, limonunu ve bu acı baharatını yani acı biberini şöyle acı olduğu kadar da inanılmaz bir kokusu var. Yani bunu nasıl anlatayım? Çiçek gibi kokuyor gerçekten. Kokladığınız zaman çok güzel ama tadına baktığınız zaman acısı very hot. Ama çok lezzetli yapıyor çorbayı. Böyle minik bir acı. İnşallah bittikten sonra tadına hep birlikte bakacağız. Çabucak oldu çorbamız. Harika geliyor kokusu. Şöyle bir test edelim. So delicious. Now we put Mojo inatosha. Namaliza huku. Çorbalar hazır. Biz şimdi çorbalarımızı Mikate Ufuta ile birlikte içmeye gidiyoruz.
çorbamız hazır. Çok şahane. Bakıyorum ben. Lezzetli. Ay inanılmaz güzel olmuş. Yanında mikate futa var. Bizim bazlamaya çok benziyor. Mikate futa susamlı ekmek demek. Ve Münira'nın şahane sofrası. Arkadaşlar karibu. Pişi. İshak balıktan eli boş dönünce pazardan 2 adet queenfish almış ve ayıklamaya başlamış bile. Şimdi evinin avlusunda yaktığı barbeküde onları pişirecek. Şu anda neredeyiz? Sabah balık çorbamızı içtik. Bakalım başka balıktan neler yapılıyor dedik. Ve Türkler söz konusu olduğunda mangal olmazsa olmaz dedik. Barbekü şefin yanındayız. Bara barbekü şef İnzazi var. İshak'la beraberiz. İshak mükemmel hem balıkçı hem de şahane barbekü yapıyor. Arkadaşlarım İshak'ın balığını yemeden gitmesinler istedim. İshak bize evinin kapılarını açtı ve şahane barbeküsünden yapıyor. Burada aslında balığı böyle bir sosla karıştırıyorlar. Arkadaşlarımızın bir kısmı istemedi ama pişman olacaklar bilirim. Emir İskender istemedi laf aramızda. Dedi ki hiçbir şey koymasınlar balığa. Normalde balığı soslarken zencefil, sarımsak ve küçük limon dibu diyorlar onunla ve tuzla biraz da yağlı güzelce böyle onu karıştırıyorlar. Bir kısmını da sade yaptık. Önce sade olanları pişiriyoruz. Herkesin çok beğeneceğine eminim. Burada sadece mangalda yapılmıyor balık. Mangal biraz yüksek açıyor. Genelde halk kızartmayı seviyor balığı. Ya çorba yapılıyor bizim gördüğümüz gibi ya da kızartıyorlar. Burada maalesef benim üzüldüğüm bir nokta var. Balığı bir çok kızartıyorlar. Artık böyle balık olmaktan çıkıyor diyebilirim. Bir de ne yazık ki kullanılmış yağla defalarca balığı kızartıyorlar. Aslında balık biraz balıklıktan çıkıyor. Burada en güzel halini yiyeceğiz, barbekü hali. Aynı zamanda balığı böyle bir samosanın içerisinde de dolgu maddesi olarak da kullanıyorlar. Böyle güzel balıklı bir harç hazırlıyorlar. Onunla samosa da yapıyorlar. O da çok lezzetli oluyor. Bunun dışında sezon olmadığı zaman balıkları birkaç şekilde muhafaza ediyorlar. Birincisi hepimizin yaptığı gibi derin dondurucuya koymak. İkincisi kurutmak. Üçüncüsü tuzlamak. Kurutulmuş balığı çorbalarla vesaireyle mesela patatesli ya da yine balıklı bir çorba yaparlarsa onunla birlikte minik o kurutulmuş balıkları yiyorlar. Mesela burada lekerde tarzı bir şey yapılmıyor. Aslında burası lekerde yapmak için de çok müsait bir yer. İlk girdiğimizde hemen buraya arkadaşlarımın çok dikkatini çekti. Bu yerdeki böyle fayanslar değişik geldi. Bu aslında insanların yaratıcılığını gösteriyor bir taraftan. Çünkü burada bu tarz karo diyorlar ve çok pahalı. Alıp böyle burayı boydan boya karo ile aynı desenle doldurmanız mümkün değil. Ama ne yapıyorlar? Mesela inşaatların yanından geçerken 3 tane kara buluyor, evine getiriyor. 5 tane başka bir yerden buluyor, onu getiriyor. Ya da mesela ikinci el kırılmış, dökülmüş satılıyor. Onları getiriyor. Aslında bir nevi mozaik yapıyor buraya. Evini boydan boya böyle farklı karolarla döşemiş oluyor. Bu arada balığın yanında bize çapati yapıyor İshak eşi. Meyve de doğrayacak. Ben normal salata aramıyorum bu balığın yanında. Bu barbekünün yanında buranın tropikal meyveleri, ekmek bile aramıyorsunuz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Şu anda biz queenfish yapıyoruz çünkü queenfish sezonu. I know swordfish we eat, but I don't know shark.
Do you prefer to eat shark or? Shark is not good to eat why? because no taste. But we have some people they using in hotel for mishkaki. Yeah, they buy in the hotel. Just mishkaki. Mishkaki in hotel. Did you eat? Yeah, I tried to eat, but for me it's not taste. But for Stone Town it was very good because in Stone Town no sea. So when you bring every kind of fish, they say it's very good. Evet, burada köpek balığı çıkıyor. Ben de gördüm hatta köpek balığını. But small size shark. Yeah. Küçük boyda köpek balıkları çıkıyor. Biz burada çok tercih etmiyoruz diyor. Çünkü o kadar çok balık çeşidi var ki. Bunu daha çok şehrin merkezindeki oteller satın alıyormuş ve bunlardan çöp şiş yapıyormuş. Onlar denizden böyle bizim kadar çok balık tutmadığı için hangi balığı bulsalar lezzetle ve afiyetle yiyorlarmış. Şu anda balıklarımız hazır. Hanımı bize çapati yaptı. Birazdan barbekülerimizi yemek üzere tekrar birlikte olacağız. İshak ve eşi Huzeyma bizim için Swahili usulü bir akşam yemeği hazırladı. Bu bizim Kızımkazi köyündeki son akşam yemeğimiz. Şimdilik. Kuveyt Türk sundu. Burada Türkiye'den gelen bir televizyon ekibinin görgüsüzce nasıl kombinlerini görüyorsunuz. Arkadaşlar buradan koku alınır mı ya? Kart geçiyor. Kart geçiyor. Yerel logolarla ilgili sorun yok. Çalışır mı? Çalışır. Çalışır. Çalıştı.